Evet, herkese merhabalar. Serinin ikinci videosuyla bugün devam edeceğiz. İlk videoda bahsettiğim üzere bazı gerekliliklere ihtiyacımız vardı. Node.js'in bilgisayarımıza kurulması gerekiyordu. Öncelikle bununla bir başlayacağız. Hemen Google'a gidelim ve Node.js diye bir arama yapalım. İlk başta gördüğümüz bu Node.js'in kendi sayfasına giriyorum. Burada gördüğünüz üzere direkt bir download butonu gözüküyor zaten. Buradan Node.js'i indiriyorsunuz. Latest versiyon yani tutarlı olan en son versiyonu sizin için indirecek. Buradan indirdikten sonra next 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 diyerek kurabilirsiniz. Ben cihazımda şu an olduğu için tekrar indirip süreyi uzatmayacağım. Buradan indiriyorsunuz ve next 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 diyerek kuruyorsunuz. Node.js'i kurduktan sonra ise React'ı kullanmaya hazır hale geliyoruz. Peki. Bu seride ben White üzerinden anlatacağım. Peki neden React White diye soranlarınız olacaktır. Özellikle hızlı geliştirme deneyimi sunmak için tasarlanmış modern bir React şeyi. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aslında orijinal React olarak bahsettiğimiz Create App kullanımdan kaldırıldı ve orada da görmüşsünüzdür White veya Next.js kullanılması şey yapıldı artık. Kendi web sitesinde de bu yazıyor. Ee, Tavsiye ediliyor. Biz White ile başlayacağız. White biraz daha Create App'e yani orijinal React'ta en yakın olan versiyon. Bunu öğrendikten sonra diğer varyasyonları olan Next.js, Angular, Vue gibi diğer varyasyonları öğrenmek daha kolay olacaktır. Temeli burada atmak benim bakış açımdan bakarsak doğrusu budur demiyorum ama benim için daha doğru geliyor. React'ı komple burada öğrenip üzerine varyasyonlarını öğrenmek daha doğru bir yaklaşım geliyor. O yüzden biz de React White ile ne yapacağız? Serimize devam edeceğiz. White'ın peki şeyi nedir? Kod değişikliklerini çok hızlı bir şekilde tarayıcıya yansıtır. Nasıl söyleyeyim? Modüler yapıları yeniden derler. Yani siz bir değişiklik yaptığınızda bütün projeyi değil de sadece o değiştirildiğiniz o modüler yapıyı yeniden derler. Bu da hızlı başlatma süresi sağlar ve White'ın söylendiği üzere şudur ki birazdan kendi web sitesinde de yazıyor, orada da göstereceğim. Sanal DOM konseptiyle daha çok uyumlu olduğu söyleniyor. Bu sebeplerden ötürü biz White'la yolumuza devam edeceğiz. O zaman White'ı kurmak için öncelikle gidelim React White'ın kendi sitesine. Buraya da direkt React White yazdığınız zaman Google üzerinden buraya ulaşabilirsiniz. En başta şurada Getting Started diye bir alan gelecek size. Eğer ola ki web sitesi şöyle gelirse şuradan Get Started bölümüne bastığınız zaman size az önce bahsetmeye çalıştığım bilgilerin burada da yazılı olduğunu görebilirsiniz. İşte Fransızca White'ın hızlı demek olduğunu ve işte sanal DOM konseptiyle daha hızlı, daha uyumlu çalıştığı vesaire gibi bilgiler de burada yazıyor zaten. Ben de bu dokümantasyona bağlı kalarak veriyorum size bu bilgileri. Peki. Bizim React White kullanmak için ilk ihtiyacımız olan şey ne? Sayfayı biraz aşağıya doğru kaydırdığımızda şurada aşağıda bir install göreceksiniz arkadaşlar. Bir yükleme komutu göreceksiniz. Burada gördüğünüz komut bizim React White'a başlamak için ilk ihtiyacımız olan şey. Burada bir kod parçacığımız var. Bu kod parçacığı bize neyden bahsediyor? npm'i birinci videoda ne olduğunu anlatmıştım. npm içerisinden White ile ilgili gerekli olan paketleri bana kur diyor. Burada add latest dediği ise latest tutarlı olan en son versiyon demektir. En son versiyonu tutarlı çalışan en son en güncel versiyonu benim için kur diyor aslında. Biz de bu kod parçacığından yararlanarak ne yapacağız? React White kullanmaya başlayacağız. O zaman gidelim ve artık biraz kod olarak bir şeyler yapmaya başlayalım. Devamlı anlatıyoruz. Masa üstüne ben geleceğim. Yeni bir klasör oluşturuyorum ve ismini React diyorum. Adını React koydum klasörümün ve bu klasör üzerinden devam edeceğim bu seri boyunca. Ve geliyorum burada sağ tıklıyorum. Burada kod ile aç diyerek bunu başlatacağım. Bu kod ile aç sizde bulunmuyorsa Visual Studio kodu tekrar indirerek şey yapabilirsiniz.
kurulumda en başta kod ile aç komut diye bir sekme var. Onu işaretlediğinizde bu size gelecek. Tekrar üzerine kurmak, kullandığım bazı extensionlar var. Bunlar kaybolur mu diye düşünüyorsanız buna sebebiyet vermeyecektir. Bilginiz olsun. Kod ile aç diyerek burada Visual Studio Code üzerinden artık işlemlerime başlayacağım. Peki ilk yapmam gereken şey ne? Artık eskisi gibi ben burada gelip kendim elimle dosyalar oluşturarak bu işlemleri tabii ki yapmayacağım. Artık ne yapmam gerekiyor? Node.js üzerinden yani npm üzerinden benim bu dosyaların kurulumuna ihtiyacım var. Bunun için terminalden yararlanacağız arkadaşlar. Terminal açmak için birkaç farklı yöntem var. Şuradan terminal, new terminal derseniz aşağıda size bir terminal alanı açacaktır. Bu bizim bildiğimiz CMD ile aynı terminal aslında. Birinci yolu bu. İkinci yolu şurada aşağıda şu problemleri gördüğümüz alana tıkladığınızda problem açılır. Yanında terminal vardır. Veya benim sıklıkla kullandığım burada da kısa yol olarak gösterdiği CTRL artı çift tırnak. Yani birin solundaki çift tırnak açmak için kullandığımız tuş, tabın hemen üstündeki. CTRL ile beraber buna basarsanız direkt size terminali açacaktır. Ben genellikle bunu kullanıyorum ve terminalimi açtım. Burada yapmam gereken ilk şey hemen deminki baktığımız kurulum kodumuzu alıp ne yapmak? Burada terminal üzerinde yazmak. İsterseniz oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Veya direkt elinizle de yazabilirsiniz. Ne diyordu? npm üzerinden oluştur white ile ilgili paketleri. Ve lattes diyeceğim. Şu an özel olarak indirmek istediğim bir versiyon yok. O yüzden tutarlı olan en son versiyonu indirerek başlıyorum. Buraya geliyorum ve enter diyorum. Enter dedikten sonra benim için bir işlem yapacak. Burada size şunu sorabilir. Bir versiyon numarasıyla beraber bir isim verebilir. Yani şunu diyebilir. Benim bulabildiğim en son tutarlı versiyon numarası şu. İşte 6 nokta bilmem kaç nokta bilmem kaç. Bu senin için uygun mu diyebilir. Yes veya no diye bir soru sorabilir. Bazen bunu da yapıyor çünkü. Y deyip enterladıktan sonra aynı alana buraya gelebilirsiniz. Peki burada şimdi ben de bir alan açıldı ve project name dedi. Şöyle bir tık daha yakınlaştırayım. Project name diyor. Buradaki proje ismi nedir? Proje ismimiz şu oluyor arkadaşlar. Projenin genel olarak bilinen adı oluyor. Yani bu ad projenin amacını, ne işe yaradığını, hangi şirkete ait olduğunu yansıtabilir. Ve projemizin bilgisayardaki klasörü genellikle bu isimle. Burada vereceğiniz isimle oluşturulur. Projenin belgelerinde, dokümanlarında burada vereceğiniz isim geçerli olacaktır. Eğer diyor ki bir isim vermek istemiyorsan burada white project yazmasının sebebi şu. Herhangi bir isim koymadan direkt burada enterlarsan ben white project ismini kullanacağım diyor bana. Ben bunu istemiyorum şu an. Ben kendim bir isimlendirme yapacağım. Buraya geleceğim. İlk React yazacağım. Projemin isminin bu olmasını istiyorum. İlk React olarak projemi isimlendiriyorum ve tekrar Enter'a basıyorum. Bu adımı atladıktan sonra bize bir de package name veriyor. Peki bu package name nedir? Burada vereceğiniz isim projenin paket yöneticisi tarafından yönetilen ve diğer projelerdeki bağımlılıklarda kullanılan ismidir. Yani projenin farklı dosyalar arasında fonksiyonlar ve bileşenleri içe aktarırken burada vereceğiniz isim kullanılır. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Proje adı dediğimiz bir önceki etaptaki insanlar için anlamlı ve genel bir isim diyebiliriz. Package name dediğimiz buradaki paket adı ise makineler ve diğer projeler için kullanılan benzersiz bir isim de denilebilir. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şu an için özel olarak vermek istediğim bir paket ismi yok. Bizim proje ismimize dayanarak ne yaptı? Kendisi bir isimlendirme önerdi bize. Diyor ki ilk React olarak buradaki ismi kullanabilirsin diyor. Biz de ne yapabiliriz? Bu ismi kabul ederek ilk React diyerek buradaki ismi kabul ediyorum. Şu an için bir eğitim aşamasında olduğum için o kadar elzem değil. O yüzden ilk React yazdım. Bana önerdiği ismi yazdım ve enterlayarak yoluma devam ettim. Şimdi bana şunu soruyor. Hangi framework'ten devam edeceksin? Vanilla, Vue, React vesaire vesaire. Biz şu anki eğitimimizi React üzerinden direkt olarak devam edeceğimiz için
klavyenin ok tuşlarıyla burada gördüğünüz küçük yeşil noktayı React'ın yanına getirerek React'ı seçiyorum ve enter'lıyorum. Şimdi de diyor ki bir varyant seçmelisin diyor. Hangi varyantta kullanacaksın? TypeScript mi? JavaScript mi? Ben bu seri boyunca JavaScript üzerinden ilerleyeceğim. JavaScript'te daha çok hakim olduğum için JavaScript'ten ilerleyeceğim. O yüzden klavyemin ok tuşlarına, yine aşağı ok tuşuna basarak buradaki yeşil noktayı JavaScript'e getirerek bunu seçiyorum. Bir de burada gördüğünüz artı SVG denilen bir seçenek var. Bundan da bahsedeyim hazır görmüşken. Buradaki SVG'nin olayı şu. Hatırlarsanız ya birinci videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Orada bahsediyorum. React Babel adında bir derleyici kullanır demiştim. Bu derleyici ne yapıyordu? Bizim kodlarımızı derliyordu. Buradaki SVG'nin açılımı ise Speedy Web Compiler. Yani farklı bir derleyici aslında. Babel'a göre daha hızlı derleme ve daha az dosya boyutu sağladığı söyleniyor ve çok büyük React projelerinde genellikle tercih edilir. Şimdilik normal JavaScript olarak ben bunu oluşturacağım. Bu kullanım olarak bizim kullandığımız yapıda herhangi bir değişiklik, hani gözle görebildiğimiz bir değişiklik yaratmaz. Tamamen arka plandaki derleyiciyi değiştiriyor. Bunu da bir sonraki kurulumlarda göstermiş olurum. Şimdi normal bir JavaScript üzerinden Babel'la devam edelim. Onu da bir sonraki kurulum yaptığımızda SVG ile yaparız ve bir fark olmadığını görmüş oluruz. O yüzden şu an JavaScript üzerinde direkt enter'lıyorum. Ve diyor ki senin diyor ben proje klasörünü oluşturdum diyor. Hemen sol taraftaki Explorer kısmına bakarsak burada benim için bir klasör oluşturuldu ve içeriye bazı dosyalar yerleştirildi. Bu hala yeterli değil arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere hala tamamlamam gereken bazı adımlar olduğu söyleniyor. Öncelikle diyor ki terminalde cd komutunu kullanarak ilk React klasörünün içerisine girmelisin diyor. Biz şu an buradaki şeyi de görürseniz arkadaşlar, uzantıyı da görürseniz hala React klasörünün içerisindeyiz. Ama bizim için yeni bir klasör oluşturduğu için ilk etapta benim bu ilk React klasörünün içerisine erişmem lazım. Çünkü buraya bir kurulum yaptıracak buranın içerisine. O yüzden benden ilk istediği şey cd ilk React diyerek cd ilk React diyerek buradaki klasörün içeriğine girmek. Enter'ladığımda şimdi dikkat ederseniz önce React klasöründeydim. Oradan neye geçtim? İlk React klasörünü geçmiş oldum. Yani aslında şunu yapmış oldum arkadaşlar. Şuraya dikkat ederseniz bakın burada da aynı dosya yolu var. Şu an ben React klasöründeyim. Burada nasıl çift tıklayıp ilk React klasörünün içerisine girebiliyorsam terminal üzerinde de aynı işlemi yapmış oldum. Sadece klasörün içerisine girmiş oldum. Ve bunu yaptıktan sonra diyor ki npm install komutuyla diyor buraya diyor bazı paketler kurmalısın diyor. Biz de hemen npm install diyoruz ve enter'lıyoruz. Buradaki npm install komutu takip edin buradan. Kurulum tamamlandığı zaman buraya bize bir node modül olarak bir klasör yerleştirecek ve orada ne olduğundan kurulum bittiğinde bahsedeyim. Kurulumun bitmesini bekliyorum. Evet, kurulum benim için tamamlandı. Kurulum tamamlanır tamamlanmaz burada bir node modül klasörü olduğunu görüyorum. Şu an React'ı kullanmak için bütün her şeye vakıfım. Ama projeyi ayağa kaldırmadan önce gelin buradaki dosyalarımızı bir inceleyelim. Nedir, ne işe yarıyordur? Bazı insanlar bu andan itibaren şuna kapılıyorlar. Aman Allah'ım bir sürü şey var burada. Biz bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bunlar nedir diye bir göz korkutuyor ki zamanında ben de aynı şeyi yaşamıştım. O yüzden arkadaşlar anlıyorum ama buradaki dosyaların çoğuyla genel olarak hiçbir işimiz olmayacak. Sadece bazı ayarlamaların yapıldığı dosyalar çoğu. Bunların ne olduğundan öncelikle bir bahsedelim. Sonrasında projemizi bir ayağa kaldırıp bir görelim. Şimdi npm install'la beraber burada bir node modül klasörü oluştu. Bu node modül dediğimiz şey arkadaşlar React'ın çalışması için gerekli bütün paketleri içeriyor. npm install dedikten sonra kuruluyor ve React'la ilgili, onun çalışmasıyla ilgili bütün paketleri, dosyaları bu klasör içerisine yerleştiriyor. Yarın bir gün bizim de kuracağımız 3. parti paketler
Axios'tur, React Router'dır, Bootstrap'tir. Onlar da buradaki Node modül klasörünün içerisine yerleştiriliyor. Yani bu klasörle bizim bir işimiz yok. React tamamen kendisi için kullanıyor. Burada paketlerin yönetimi burada gerçekleştiriliyor. Burayı React kendisi için kullanıyor. Buradaki public klasörümüz. Projenin temel HTML yapısında bulunması gereken resim olur, font olur, bu gibi dosyaları biz bu public klasörün içerisine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Public klasörün amacı bu. Buradaki src source yani kaynaktır Türkçesi. Burada projemizin kaynak kodlarının bulunduğu dizin. Bu klasöre birazdan daha detaylı değineceğiz. Birazdan tekrar döneceğim. Burada bir neyimiz var? S-lintimiz var. Bunu nasıl açıklayabilirim size? Aslında bu dosya Node.js ortamında çalıştırılabilir bir JavaScript modülü. Aslında bunu biz kendimiz kullanmıyoruz burada. Burada bu dosyayı gene React kullanıyor. Burada bir kod analizi ve aracı var. Kodunuzun belli kurallara veya stil kılavuzlarına uygun olup olmadığını kontrol eden bir kontrol mekanizması diye özetleyebilirim. Yani kodun daha tutarlı, okunaklı ve hatasız olmasına yardımcı oluyor. Burada işte bu kuralların tanımlandığı bir konfigürasyon dosyasıdır. Yani bizim de bu dosyayla bir işimiz yok. Buradaki git ignore, git kullanıyorsanız vakıfsınızdır zaten. Git deposunda takip etmek istemediğiniz, sürüm kontrolüne dahil etmek istemediğiniz dosya ve klasörleri burada belirliyorsunuz. Şu ikisi yani burada işte GitHub'la bir işiniz olmayacaksa veya GitHub'da engelleme yapacaksanız kullanıyorsunuz. Eslet'le bizim bir işimiz olmayacak. Ondan sonra gelelim packet log JSON denilen dosyaya. Buradaki packet log JSON denilen dosya arkadaşlar npm install komutunu çalıştırdığımız anda otomatik olarak oluşuyor ve projemizdeki bağımlılık ağacını detaylı bir şekilde gösteriyor. Yani bizim React'ın arka planında bile çalışan, bakın eslintler işte ondan sonra nelerimiz var? Node modüller, Babel'lar, hangi versiyonda çalışıyor, nasıl çalışıyor, neler var arka planda çalışan hepsinin detaylı olarak gösterildiği bir ağaç, bir dosya aslında. Buradaki packet log JSON nedir o? Bu işe yarıyor. Bu dosyaya biz genellikle müdahalede bulunmuyoruz. Gerektiğinde mesela yanlışlıkla bir müdahalede bulundunuz, bozuldu. npm install yaparak buradaki dosyayı tekrar güncelleyebilirsiniz. Bir de bunun kardeşi var. Packet.json olarak. Bu da projede kullandığımız paketlerin sürümlerini gösterir. Yani öbürü en detaylısı, arka planda bile çalışan her şeyi gösteriyordu. Burada bizim kullandığımız özellikle şu dependencies kısmında biz burada paketler kurdukça versiyonlarımızı burada kontrol edeceğiz. Hangi versiyonları kullandığımızı. Versiyonlarımız bu dosya içerisinde ne yapılıyor? Bizlere gösteriyor. Yani farklı bir sürüme geçmek istiyorsak da buradan müdahaleyle bunu gerçekleştirebiliyoruz. Sonrasında burada White config.js adında bir dosyamız var. White ile geliştirilen projelerin yapılandırılmasında merkezi bir rol oynar arkadaşlar. Bu dosya sayesinde projemizi özelleştirebiliriz veya build ayarlarını yaparak daha verimli bir çıktı alabiliriz. Öyle açıklayabilirim sizlere. Peki. Geldik bir de önemli konulardan bir tanesine. Burada bir tane index HTML'imiz bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki her şey, yaptığımız bütün işlemler finalde bir index HTML'e dönüştürülecek arkadaşlar. Bizler burada index HTML'e head alanındaki bu SEO ayarlamalar dışında veya birkaç yapılabilir işlemler var. Portal oluşturmak gibi. Onlar dışında biz herhangi bir müdahalede bulunmayacağız. İçine baktığımız zaman burada root ID'li tek bir div'in olduğunu görebilirsiniz. Aslında birinci videoda da bahsetmiştim. Bu root ID'li div içerisinde sanal DOM yardımıyla bütün elementlerimiz hızlı istersek bütün sayfa demiştim, istersem komponentler demiştim. Buradaki root ID'li div'in içerisinde render ediliyor arkadaşlar. Yani bütün bir proje tek bir div içerisinde sanal bir şekilde
güncellendiği için yenilenme olmadan anlık ve hızlı çalışan web siteleri oluşturmuş oluyoruz. Burayı zaten daha da detaylı göreceğiz. Ve gelelim. SRC'yi en son atmıştım. Hemen SRC klasörünün altındaki dosyaları da bir inceleyelim. SRC'yi açıyorum. Burada bir asset klasörü göreceksiniz. Bu asset klasörü projenin genelinde kullanmak istediğiniz resim, video, GIF gibi şeyler varsa, dosyalar varsa bu SRC'nin içerisindeki bu asset klasörü içerisinde bu dosyalarınızı saklıyorsunuz. Burada bir main.jsx göreceksiniz. Aslında bu main.jsx denilen dosya bizim React uygulamaların temelini oluşturan bir dosyadır. Yani uygulamanın ilk olarak render edildiği alan burasıdır arkadaşlar. Buraya da genellikle biz bir müdahalede bulunmayacağız. Belli başlı işlemler dışında ihtiyacımız olan bazı işlemler olacak ilerleyen zamanlarda. Context API'de falan göreceğiz. Ki oralarda zaten buraları artık yalayıp yutmuş olacağız. Burada gördüğünüz üzere bakın tanıdık bir kod var. Get element by id ve root görüyorsunuz burada. Root id'li div yakalanmış ve içerisinde bir render işlemi gerçekleştiriliyor ve burada bir app denilen bir dosya var. Bu app dosyası bu root id'li divin içerisinde ne yapılıyor? Render ediliyor. Şu strict moda daha sonra değineceğim. O yüzden şimdi değinmiyorum. Ve app.jsx'imize gelelim. Geldiğimiz zaman buradaki app.jsx'imiz arkadaşlar bizim React uygulamalarımızın ana uygulama bileşenidir. Bu dosya uygulamanın en üst komponentidir arkadaşlarım. Biz oluşturduğumuz bütün komponentlerimizi bu app içerisinde birleştiririz. Önce biz bunun içerisinde normal düz bir şekilde birleştirmeyi göreceğiz. Sonra gerçek kullanımı olan Rotterdam'la beraber daha efektif bir şekilde burada yollarımızı belirleyeceğiz, route'larımızı belirleyeceğiz. Hangi URL'de hangi komponentin render edilmesi gerektiğini belirleyeceğiz. Bu dosyayı bu şekilde kullanacağız. Yani burası ilk derslerde tabii ki böyle kullanmayacağız ama Rotterdam gördükten sonra gerçek anlamıyla kullanmaya başlayacağız. Şu an için şunu söyleyebiliriz. Uygulamanın tamamıyla birleştirildiği alan buradaki app komponentidir diyebiliriz. Ve geldiğimiz zaman burada neyimiz var? Bir index CSS'imiz var. Bu index CSS'imiz ise projenin genelini etkileyecek bütün CSS kodlarını bu CSS dosyasının içerisinde yazabiliriz arkadaşlar. İşte resetleme şeylerimiz olabilir, resetleme kodlarımız olabilir, kendi oluşturduğumuz root CSS'ler olabilir, dışarıdan eklediğimiz fontlar olabilir. Onları bu CSS dosyası içerisinde bulabiliriz. Kısaca projemizin genelini etkileyecek CSS kodlarımız bu dosya içerisinde yazılabilir. Peki bir de app CSS'imiz var arkadaşlarım. Burada app CSS ne işe yarıyor? App dosyası içerisinde bulunan bileşenlere genel CSS ataması. Yani ben ne demiştim? App'in içerisinde bütün her şey bir araya getiriliyor demiştim ya. Bakın app CSS aslında burayı etkiliyor. Yani projenin geneline, bütününe ben buradaki tek bir CSS dosyası üzerinden ne yapabilirim? Tüm komponentlere, projenin bütününe buradan CSS ile müdahalede bulunabilirim. Ancak bileşenlere direkt buradan CSS eklemek yerine her bir komponente ait, kendisine ait CSS dosyaları oluşturmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Her komponenti kendisine ait bir CSS'i bulunması daha temiz ve daha düzgün olacaktır. Tabii geliştirdiğiniz projeye göre de değişiklik gösterebilir. Evet. Buradaki dosyaları inceledik. Gördüğünüz üzere aslında çoğu dosyayla bizim herhangi bir işimiz yok. Bizim buradaki tek işimiz şu olacak arkadaşlar. App komponenti ve kendi oluşturduğumuz komponentlerimiz olacak arkadaşlarım. Onun dışında diğer dosyalarla gördüğünüz üzere öyle yani göz korkutacak seviyede bunların hepsiyle mi işimiz var gibi düşünüyor bazı arkadaşlar. Hiç de öyle bir durum yok. Bizim ana işimiz burada router'ımızı ayarlamak, AppJSX'inde ve kendi komponent dosyalarımızı burada birleştirmek. Aslında React'ın bütün yapısı bundan ibaret.
Tabii dediğim gibi en başta Rotterdam'a kadar burayı biraz bütünleştirme için kullanacağız. Tam gerçek manasıyla kullanmayacağız. Rotterdam'dan sonra ne işe yaradığını, aslında bütün taşlar orada daha çok yerine oturacak. Peki, dosyalarımızı inceledik. Gördüğünüz üzere bizim burada bir AppJSX'e ve kendi oluşturduğumuz komponentler dışında herhangi bir dosyayla işimizin olmayacağını, belli özel durumlar dışında işimizin olmayacağından bahsettik. Şimdi ise gelelim ve artık bu React projesini bir ayağa kaldıralım. Şimdi CTRL çift tırnakla terminalimi geri getiriyorum. Kapatmıştım buraları rahat okuyabilelim diye. Ve bir React projesini ayağa kaldırmak için yani tarayıcınızda görebilmek için şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Terminal üzerinde geliyorsunuz, npm run dev komutunu kullanıyorsunuz. Buraya npm run dev yazdıktan sonra enter'lıyorum ve enter'a bastıktan sonra burada bana bir link veriyor arkadaşlar. Localhost 2 nokta üst üste modeminizin 5173 numaralı port üzerinde ne yapılıyor? Bu proje ayağa kaldırılıyor. CTRL'ye basılı tutarak mouse'la tıkladığımda hop, tarayıcının üzerinde artık React projemizi görebiliriz. Eğer bu ekranla karşılaştırırsanız arkadaşlarım, her şey yolunda. Ben bu ekrana React'ın karşılama ekranı diyorum. Eğer bu karşılama ekranını gördüyseniz kurulumunuz başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Evet, öncelikle şunları bir inceleyelim. Bakalım buradaki olaylar nasıl gerçekleşmiş. Daha sonrasında bir sonraki videoda geçelim. Komponent yapılarına geçelim ve kodlarımızı incelemeye geçelim. Şimdi geldiğiniz zaman bu ekranda karşılaştığımızda aslında şuna bakabiliriz. Şöyle alayım. Şunları bir yan yana getireceğim hızlıca. Bir dakikanızı istiyorum. Hop şöyle, hop şöyle. Buraya baktığınızda aslında burada yazan her şeyin burada yazdığını görebilirsiniz. Yani bakın, burada iki tane resmimiz var. Logomuz burada. React diğer logomuz burada. White Art React burada bir H1 üzerinde yazılmış. Ondan sonra burada bir butonumuz var. Gördüğünüz üzere butonumuz burada. Yani normal bir HTML gibi çalışıyor aslında. Tek bir farkla, dikkat ettiyseniz, burada JavaScript değişkenlerini ve fonksiyonlarını görebilirsiniz. Ben ne demiştim? JSX dosya formatı HTML ile birlikte JavaScript'i birlikte yazabilir halde size kullanma şansı veriyordu. Burada gördüğünüz üzere bir tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon içerisinde bir JavaScript kodu var ve aşağıda JavaScript ile beraber çalışan HTML kodlarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlarım. Ve bu yapıyla beraber ne yapıyoruz? Artık React'ı kullanmaya hazırız. Yani ben buraya gelip bu yazıyı sildim. H1'in içerisinde desem ki React eğitimlerine hoş geldiniz diyorum. Ve bakın, CTRL S yaptığım anda anlık olarak buranın tık diye değiştiğini görebilirsiniz. React nedir diye sorarlarsa arkadaşlarım, aslında React budur yazacağım. Ve bakın, CTRL S dediğim anda ekrana pat anında düştüğünü görebilirsiniz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda gelelim ve buradaki yapıyı birlikte inceleyelim ve React'ın derinliklerine inmeye başlayalım arkadaşlar. Videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Görüşmek üzere.